1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Bir A sınıfından Caner Metin'le felsefe yapacağım. Sözü genişletip manayı daraltmasak mı diye düşünürken ne susacağım amına koyayım diyerek vazgeçen, nur diye koştukları mumun şeminde tutuşan pervaneler gibi kül olsak mı diye düşünürken aniden lan yanıyoruz o zaman da özenilecek şey mi diye kararsız kalan ikircikli ruhlara hitap eden bir muhabbetle zahiri yolculuğuna devam ediyor. Şaka bir yana, lakırdıların sahibi olarak bendeniz Caner Metin'in neredeyse tüm hayatının bu kutuplar arasında amansız bir salınım ve kararsızlıktan ibaret olduğunu söylemem yalan olmayacağı gibi pek sevgili dinleyicilerim açısından da ibret verici olacaktır. Münzevilik ile olanca rezilliğiyle kendini hayata savurmak, yalan dünyadan el etek çekmekle yaşanabilecek tüm hazların, harikulade ya da berbat tüm deneyimlerin peşinde koşmak arasında zaman zaman neredeyse gün içinde gerçekleşen ani sıçramalarla şekillenen bir ömre sahip oldum şimdiye kadar. Aslında şu lafları mikrofona konuşmamda bile bir gün gelip yüz binlere hitap etmenin, şöhreti yakalayıp cıncık gibi avratları koluma takmanın hayalleri bir yandayken, siktir et oğlum ben bunu hiçbir karşılık beklemeden sırf kendi keyfim için yapıyorum kafası diğer yandaydı. Çok tuhaf bir histir bu, yaşayanlar bilir. İnsan bir şeye çok inandırır kendini, yeminler üstüne yeminler eder de hayatın ufacık bir fiskesi o yeminlerin hepsinin yalandan edilmiş olduğunu ortaya döküverir. Ben de ne yalan söyleyeyim. Kimsenin dinlemesini, takibini, şusunu, busunu sallamıyorum diye kendimi kandıra dururken, YouTube ellerinden varıp gelecek birkaç yoruma, birkaç cesaretlendirici mesaja ne kadar muhtaçmışım. Ya da bak nasıl da gaza geldin onlar olunca hissini yaşayıp, kanaatkarlığımın kolpalığını bir kez daha gördükten sonra yine de o gazla ve hızla mevzuya devam edeyim dedim. Amma uzattım be adam. Hani ya Şems-i Tebrizi, hani ya Mevlana Celaleddin Rumi, başlığı atmışın kimi kandırıyorsun diyerek ortamı terk eden sabırsızlar bilsinler ki bu işler kolay değil efendim. Hem ne demiş Şems-i Tebrizi? Kimse kimseyi kaybetmez. Giden başkasını bulur, kalan kendini. Ya bundan yüzlerce yıl önce Yılmaz Erdoğan'ın ona buna cakalı cakalı ders vermek için özellikle yazdığını düşündüren Azem'in laflarının atom bombası yanında osuruk gibi kalacağı bir dize işte. Laf koyulaşırken tineri boca etmekten kendini alamayan bünyemi affediniz efendim. Şimdi bir de sen bu mukaddes şahsiyetlerin adını ağzına alıp da nasıl osuruk mosuruk dersin bire melun gibilerden başımıza bir ton dert almayalım. Şems abimizin kendisi makalatta tasavvufun dev isimlerinden Cüneyd'in mi, Beyazıt-ı Bestami'nin mi yellenmesiyle ilişkili bir anekdota yer vermişken üstelik. 500 sayfalık çorba gibi bir eser olan ve bir gün baştan sona okursam kesinlikle ereceğimden emin olduğum Makalat-ı Şems-i Tebrizi'yi baştan sona okumuş, yalayıp yutmuş gibi bir izlenim yarattığımı biliyorum ki bu alemde işin raconu budur, siz de unutmayın. Ortalıkta tasavvuf ehli, Mevlana aşığı, hak dostu gibi gezen şilebezi köyneği, şalvar pantolonu ve seneler senesi ne zaman görülse sonunda ses çıkarabiliyorum dediği neyiyle gezenlerin hemen hemen hepsi divanı kebiri olsun, mesneviyi olsun, yalamış yutmuş gibi yapar. Sorulup üstüne varılmadıkça da aksi izlenimi asla vermemeye çalışırlar da arkadaşlar bu kitaplar okunacak gibi değil. Açıkçası ben de çok heves ettim bunca yıl boyu. Hep başladım, epeyce ısrar ettim ama yok. Yani okuyanın çoğu da sırf okudum diyebilmek için okur anca uyandırayım. Bugünkü lakırdının hikayesi şöyle başladı açıkçası. YouTube ellerinden sevgili bir takipçim, Allah'ım ne kadar mesudum şu an şunu söylerken, müridim diyesim geliyor vallahi. Abi Mevlana'yı da yap niyaz eylemiş,
Bendeniz de Mevlana hakkındaki malumatımın kıtlığı bir yana, aslında öyle olmasa da bir çeşit hakkı yenmiş görünen, gizemli kişiliğiyle insanda merak uyandırdığı gibi böyle trajik kokuları ve altını biraz kazıdığında hakikaten öyle olduğunu fark ettiğin dünyanın en acayip sidekick'i Şems-i Tebrizi'yi çokça merak ederdim. Madem sevgili dinleyicim Mevlana istemiş, ben de bir isteği sallamayacak tinette olmadığım gibi o isteği illa bir piçlik ile yerine getirmeye yatkın bir tip olduğum için, madem Mevlana istedin, al sana Şems diyerek bu muhteşem ikilinin vibe'ını çakallığımın ardına alayım istedim. Gururla söylüyorum ki geçen sene bizzat Konya'ya giderek etli ekmek, yağ somunu ve tirit gibi şahane lezzetleri tattıktan sonra Mevlana Hazret'in huzuruna uğrama şerefine nail olmuş, daha sonra Şems-i Tebrizi'nin mütevazı zaviyesinin önünden geçerken benim adamım Şems ya deme kadir şinaslığını göstermiş adamım. Bu yayın için arkalarını ve içindekiler kısmını okuyup boşlukları kendim dolduracağım eserleri seçerken de tabii her zamanki gibi aşırı bir özgüvenle yan kaynakları boş ver ben her türlü anlarım diyerek 13. yüzyıl dolaylarında neşredilmiş ama Şems'in muhabbetlerinden alınan notlardan oluşturulduğu teslim edilen makalata giriştim ama hem zamanımın kısalığından okuyamadım oğlum işte neyse anlayın. Kaç dakika oldu konuşuyorsun bir bok anlatmadın, bilgi kırıntısı vermedin yahu diyenlere de şunu söyleyeyim. Canlarım, bu son araştırmamla da kanaat getirdim ki bu Mevlana'dır, Şems'tir. Bu adamları anlayamazsınız. Anladım anlatacağım diyen de yalan söyler. Zaten bu iş mümkün olmadığı için gördüm ki literatür de etrafından dolanıp durmuş. Sikko sikko yaşam öyküleri vermiş. Yarım yamalak biraz önce söylediğini 2 satır sonra yalanlayan secerelerle falan uğraşıp durmuş. Bu adamları anlayamazsınız. Anca onların nasıl desem şöyle moda bir tabirle vizyonunu gözlerinizi kapatıp hayal edebilir. Kendi yazdıklarını mümkün olduğunca okuyup kendinize bir Mevlana, bir Şems icat edip onlarla hemhal olmaya çalışabilirsiniz. Ben de az çok bunu yapmaya çalışacağım ama tabii öncelikle literatürü de öyle hepten göt altına atmayalım. Abdülbaki Gölpınarlı ve Ahmet Yaşar Ocak gibi taşraklı isimlerin isabetli olduklarını düşündükleri kısa tanımları üzerinden Şems'i tanımaya, biraz bunlar üzerine konuşmaya çalışalım. Bu gibi konularda hayat kurtaran ve bana kalırsa memleketin en iyi akademik girişimlerinden biri olan İslam Ansiklopedisindeki makale bile şeceresi meceresi bir tarafa bırakıldığında alınabilen ve analitik bir yorumlama içeren kısmı olduğu gibi okuyorum. Abdülbaki Gölpınarlı, Şems'in gittiği yerlerde kalenderi zaviyelerine uğramaya itina gösteren, sema yapan, kalender meşref bir sufi olduğunu kabul etmekle birlikte gezgin kalenderiler gibi dilenmediğini, esrar içme adetinin bulunmadığını, çağır darp yapmadığını, bu sebeple onun için melameti nitelemesinin daha uygun sayılacağını ifade eder. Ahmet Yaşar Ocak, Şems'i Cevleki ve Babayilerden farklı olarak bir şekilde ilim tahsil etmiş, vahdeti vücut neşvesine sahip, Fahreddin Iraki ve Evhaddüddin Kirmani ile birlikte yüksek zümre kalenderiliğinin Anadolu'daki başlıca mümessillerinden sayar. Şimdi buradan anlıyoruz ki Şems bu iki ismin de bence doğru tahlil ettiği gibi dönemin hakiki kafası kırıkları, anakronizmi sikmişim diyen birilerine göre o zamanların anarşistleri falan kalenderilere yakın bir adam. Bunlar ki benim de kıt bilgimle bildiğim kadarıyla ana akım İslam'ın neredeyse her bir şeyini reddeden, çar darp dedikleri yüzlerindeki kaşlar da dahil bütün kılları kesen ve bir anlamda toplum dışı bir yaşamı seçen adamlar. Tabii makalatın okuduğum kadarına falan bakınca Şems'in tam böyle bir adam olmadığı anlaşılıyor ama
kendisi de bambaşka bir alem olan İsmaililikle falan da bağlantıları olabilecek bir şahsiyet. Ve Mevlana'yı da aslında anlamak ve anlatmaktan çok sır ile ilgili olan bu eğilimle tanıştırdığı akla yatkın görünüyor. Anladığım kadarıyla bu sema muhabbeti falan da bu tür ayinlere aşina olan Şems yoluyla Mevleviliğe girmiş gibi görünüyor. Anadolu'da bir dönem isyanlar çıkaran, devletler çökerten kalenderilik kaynaklı hareketlere özellikle bakmanızı isterim deyip burayı keseyim. Ahmet Yaşar Ocak'ın Kalenderiler, Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sufilik isimli eseri tam olarak Mevleviliği kapsamasa da bana kalırsa Şems aracılığıyla ona dokunmuş ruhu gözünüzde canlandırmanıza katkı sağlayabilir. Döneme ve dönemin dinsel atmosferine ilişkinde ufkunuzu açabilir. Şimdi lafı uzatmadan bu atmosferi kendi meşrebimce biraz olsun, tabii tasvir etmek kolay değil ama öyle düşünün ki şimdikine pek de benzemeyen bambaşka bir dinselliğin hayatın her alanına sindiği, sağda solda bir ton adamın öyle Allah böyle emreder, budur, şudur da demeden saatlerce muhabbet, sayfalarca yazı, derinliğin asla yetmediği, bazen de derine kazıla kazıla yeniden yüzeye varıldığı, çabalar içinde mana aradığı bir dönem bu. Oğlum düşünsenize, medresede hocasınız, saygıdeğer bir şahsiyetsiniz filan. Şimdi olsa televizyona çıkıp hocam Ramazan orucunu tutarken karımı ağzından öpsem orucum bozulur mu falan gibi sorulara verdiğiniz cevaplarla mevzuya son noktayı koyabilecek cihettesiniz. Adamın biri çıka geliyor ve gezgin dervişin biri, belli ki biraz netameli biri ama tanışıyorsunuz ve uçuyorsunuz, kafayı yiyorsunuz, hayatınız değişiyor, başka bir aleme geçiyorsunuz. Hocam bir anlatın hele falan diyenlere ben bir şey anlatamam, aşk var falan gibi cevaplar verip geçiyorsunuz. Düşünsenize, mümkün mü bu şimdi? Çok feyizli bir adamla karşılaşsan, lan bu herif benim hayatımı değiştirir desen, ellerine sarılıp öpersin de içten içe de bundan alacağımı iyice bir alam da sikertip geçem diye düşünürsün. Düşünsenize, Mevlana ne biçim peşine düşmüş Şems'in. Nasıl bir cezbeye kapılmış. İşin sırf bu tarafı bile onları bugünden anlamamızı oldukça zorlaştırıyor. Tabii tıpkı onların yaptığı gibi meseleyi derinleştirdik, öyle hayal ettik yani. Bu adamların eşsiz birer vizyon sahibi, bambaşka kafalar yaşayan ve hiç de öyle şimdilerde anlaşıldıkları gibi mıy mıy Allah aşığı, ehli din, oturakta bir çay içek tadında insanlar olmadığını, tam tersine delişmen, dinamit gibi fikir patlamalarıyla her an infilak etmeye hazır. Özellikle Şems'in bir Hoy'da, bir Şam'da, bir Halep'te, bir Konya'da kelimenin tam anlamıyla kıpır kıpır bir adam olduğunu görmüş olduk. Ama bir de biraz yüzeyselleştirmeye bakalım. Şimdi bu ulviler ulvisi Mevlana-Şems ilişkisinin bir yanıyla da günümüzün popüler terimlerinden biri olan bromance ile açıklanabileceğini söyleyebiliriz. Dünyayı çok farklı algılarken kendilerini vuran, çarpan, adını da tam koyamadıkları ortak anlamalara sahip olduğunu fark eden, erkekler arasındaki ilişkileri tarif eden bu terim, aslında geçmişte İslam toplumunda epeyce yaygın olan erkeğin erkekle yaşadığı ve yer yer yegane aşk olarak kabul edilen mefhumu azıcık ucundan da olsa günümüze tercüme ediyor olabilir. Tabii Mevlana ile Şems arasında yaşanılanın asırlar boyu magazinel boyutuyla bu açıdan ilgi çektiğini biliyoruz. Öyle o ilahi aşk falan diye kıvırttıklarına bakmayın. Adamlar basbayağı aşık. Ama bizim şimdi bildiğimiz kadın ve erkeğin yol ortasında çarpışıp birinden birinin elindeki kitap defterlerin yere saçılmasıyla başlayan modern aşk değil tabii bu. Neyse, derya deniz imiş bu konu. Unuttuğum çok şey vardır. Biraz bakınayım, bir de Mevlana yaparız belki. Mevlana Şems misali derin arkadaşlıklarınız olmasın dileyim. Ama bromance yaşadığınız kankanıza sakın ha
kardeş ben sana aşığım filan demeyin. Sonraki bölümde görüşene kadar da kendinize iyi bakın. Ha bu arada bence Şems'i kesin öldürüp kuyuya attılar. O gayba karışma marışma işi hiç inandırıcı değil. Bye.